Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Cumhur Eşin. Almanya ile ilgili birikimlerimi size aktarmaya devam ediyorum. Almancayı nasıl verimli öğreniriz? Bu konuyla ilgili olarak ikinci videoyu çekmek gerçekten farz oldu. Sizlerden öyle büyük bir ilgi oldu ki gerçekten ben şaşırdım, algoritma şaşırdı, YouTube şaşırdı. Gerçekten bu videoyu yapmak farz oldu. Öncelikle bu videodaki yöntemlere ve onların ayrıntılarına girmeden önce en son videonun bir özetini yapmak istiyorum size. Hemen bir düzeltmeyle başlamak istiyorum. Bu benim içime dert olmuştu ama o kadar çok yorum geldi ki yorumların içinde ayrıca düzeltmeler de vardı. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Benim aklımda isim öyle kalmış ama ismin doğrusu Vera Birkenbiel. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ayrıca Almanca seviyesi B1 ve üstünde olan kişiler Birkenbiel'in bahsettiğim kitabını alıp ondan da faydalanabilirler. Bu gerçekten çok faydalı bir kitap. Dil öğrenme konusunda sizin zihninizi daha da açacak ve dil öğrenmeye bambaşka bakacaksınız. Ve beyin dostu dil öğrenmek neymiş? Onu tekrardan hatırlayacaksınız. Ki aslında hepiniz bunu bebekliğinizden biliyorsunuz ama gene de tekrar hatırlamakta fayda var. Şimdi ben geçen seferki videodan sorular olduğu için ve çok gerçekten olumlu ve bir şekilde katkı verici sorular geldiği için bir konuyla ilgili örnek vermek istiyorum. Odak sorulardan bir tanesi şuydu. Pasif dinlemenin insana faydası nedir ve ne kadar sürede insana fayda sağlar? Nasıl bir fayda sağlandığından bahsetmiştim. Yani beyin dostu öğrenmede, bebeklerin ve küçük yaştaki çocukların dil öğrenmelerinde pasif dinlemenin çok önemli olduğundan bahsettim. Bu gerçekten başlı başına bir konu ve dilin çok önemli bir kısmını biz küçük yaşlarda pasif dinlemeyle öğreniyoruz. Yapmak istediğimiz şey bunu şu an Almanca'ya bir şekilde kanalize etmek, Almancayı da bu şekilde öğrenmek. Yaşadığımız ülkede pasif dinleyerek bu öğrenim hızımızı arttırmaya çalışacağız. Size bu konuda çok enteresan bir örnek vermek istiyorum. Bu kişisel bir tecrübe. 2 sene evvel bir toplantıdayım. Ben teknik bir konuyla ilgili çalışıyorum. Mühendislik yapıyorum. Ve kablolarla ilgili konuşuyoruz. Yani otomobillerde kullanılan kablolardan bahsediyoruz. Konu çok önemli değil. O kablonun yüzeyinden bahsederken bir toplantı esnasında ben bir anda bir kelime kullandım ve o kelimeyle bir cümle geldi. Kelimeyi gösteriyorum size. O kelime Glimman. Glimman. Aşağısında da köşeli parantezle fonetiğini yazdım Türkçe. Çünkü biz hep alfabenin aynı olmasından yola çıkarak okuma tuzaklarına düşüyoruz. Halbuki bizim ses setimle alakalı da öncelikle Almanca hazırlamamız gerekiyor. Belki de ses setimle alakalı ayrı bir video yapmakta fayda da var diye düşünüyorum ama o konuya şimdi girmeyelim. Glimman. Şimdi bu böyle zayıf parlamak, hafif parlamak anlamında bir kelime. Ben bu kelimeyi kullandıktan sonra toplantıda o kadar şaşırdım ki. Çünkü ben bu kelimeyi hayatım boyunca öğrenmedim. Şimdi siz tabii şaşırıyorsunuz. Öğrenmediğin bir kelimeyi nasıl kullanırsın? Ben gerçekten bu kelimeyi hayatım boyunca öğrenmedim. Kelime olarak da öğrenmedim. İşte vokabel diyoruz Almanca'da. O şekilde öğrenmedim. Kalıp olarak da öğrenmedim. Ve içime dert oldu. Gerçekten ben bunu doğru mu kullandım? Yani gerçekten o size anlattığım anlamda, hafif parlamak anlamında kullandım o toplantı esnasında. Ben bunu doğru mu kullandım diye Dude'una gittim, baktım toplantıdan sonra. Baktım ki anlam doğru. Peki soru şu, ben bu kelimeyi nereden biliyorum? Ben bu kelimeyi tabii ki bir zaman önce bir yerde pasif olarak dinlemişim ve onu bir şekilde kalıp olarak kapmışım. Çok enteresan bir şey ve ben onu bağlamından çıkararak anlamışım. Yani bunun başka türlü bir açıklaması yok. Çünkü Glimmer'in herhangi bir yerde benim öğrenilmiş hali yok. Herhangi bir kelime listemde yazmıyor. Herhangi bir şekilde onun kalıbını da bir yerde öğrenmemişim. Enteresan bir şekilde. Yani benim kısacası bilinçli öğrendiğim bir şey değil. Size pasif dinlemenin nerelerde insana faydalı olabileceğini ve beyninizi bile nasıl şaşırtabileceğini anlatmak için bir örnek bu. Bu kelimeyi ben bilinçli bir şekilde öğrenmedim ama pasif öğrenmelerimde böyle yüksek seviyede bir kelimeyi de öğrenmişim ve aylar sonra, belki de bir sene sonra, artık bilmiyorum ne kadar bir süre sonra bunu kullandım pasif dinledikten sonra, bu kelimeyi ben faal olarak kullanacak duruma geldim. Yani pasif dinlemenin gerçekten dil öğrenmede muazzam bir katkısı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi
Kalıp çalışması ile ilgili olarak o kadar soru geldi ki kalıp çalışmasına ufaktan girmek istiyorum bir önceki videodan. Sonrasında kelime çalışması ve illaki kelime çalışması üzerine odaklanmak istiyorsak nasıl kelime çalışmasını, kelime ezberlemeden onu verimli bir hale nasıl getirebiliriz? Onun üzerinde konuşmak istiyorum. Kalıp çalışması ile ilgili olarak kendimden örnekler vereceğim. Şimdi bugün bir değişiklik yapalım. Size ben çalışma masamı göstereyim. Şöyle tersine çevirerek kısaca etrafa da çarpmadan gitmeye çalışacağım. Şimdi burası benim çalışma masam. Tabii şu an ışıktan dolayı siz her şeyi okuyamayacaksınız ama olsun. Şimdi burası benim bilgisayarım ve çalışma masam. Çalışma masamın etrafında siz notlar görüyorsunuz. Notların tabii içeriğini şu an mesafeden dolayı muhtemelen okuyamıyorsunuz. Burada farklı farklı kalıplar var. Bu kalıplar Almanca ve Türkçe. Onun dışında bazıları Almanca, Türkçe ve İngilizce. İşlerinden şimdi bir tanesine baktım. Evet, çok güzel bir örnek de buldum. O örneği şu an kafamda tutup size anlatmaya devam edeceğim. O örneklerden fay hattı. Şimdi kalıp çalışması neden faydalı? Bu fay hattı konusu neden önemli? Haberlerde hep geçiyor fay hattı. İşte deprem olduğu zaman haberlerde geçen bir kavram. Şimdi ben bu kavramı bir şekilde Almanca'da öğrenemedim. Bu çok uzun zaman aldı ve buna taktım ben. Yani haberlerdeki metinlerde ben bunu okuduğum zaman metnin içerisinde görüyorum. Almancası Verwehrungslinie. Görüyorum, anlıyorum. İlk başta tabii anlamıyordum. Yani ilk dinlediğim haberlerde bundan işte 5-6 sene önce vesaire ilk başta anlamıyordum. Sonrasında ben buna baktım. Anlamına bakıp sözlükten, internetten baktığım zaman bunun anlamını anladım. Ama tabii bunu anlamak benim için yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü biz bunu faal ve aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü ben Almanca'da bir bağlamda, bir konuşmada, bir sohbette deprem bölgelerinden bahsederken fay hattından bahsetmek durumundayım. Yani fay hattının bir şekilde bana aklıma gelmesi lazım. Yani o cümleyi kurabiliyor olman lazım. Bu bir şekilde yerleşmedi. Şimdi ben ne yaptım? Baktım ki bu yerleşmiyor. Fay hattını kalıp çalışmasına aldım. Bakın C1, C2 seviyesindeyim ben. Kalıp çalışmasını halen bırakmıyorum. Kalıp çalışması çünkü çok verimli bir şey. Orada fay hattı ile ilgili ben bir cümle kurdum. O cümle bana ait. Türkçe bir cümle kurdum ve cümle kurduğunuz zaman, size ait bir cümle olduğu zaman şimdi onun bir duygusal bağlamı da olabilir aynı zamanda. Duygusal bağlam olursa o daha da verimli olur. Çünkü o kalıbın bir şekilde beyninizdeki yerleşimi iyice sağlamlaşır. Ben orada cümle kurdum. Ne dedim ben Türkçe cümlede? Bir fay hattının üzerinde oturmak istemiyorum. Sonrasında onu Almanca'ya çevirdim. Ich möchte nicht auf einer Verwerfungslinie wohnen. Çevirdim bunu ve onu arada sırada çalışma esnasında okuyorum. Diğer kalıpları da okuyorum. Onları 10 kere, 20 kere okuduktan sonra bir yerden sonra fark ediyorsunuz ki Türkçesini okuduğunuzda zaten Almancası otomatik olarak kafanıza yerleşiyor veya geliyor zaten. Çağırıyorsunuz onları. Çünkü o bir şekilde bağlam içerisinde artık beyninize yerleşmiş vaziyette. Ben eminim bundan 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra bir toplantıda veya bir sohbette depremle ilgili bir konu olduğunda ben onu kullanır hale geleceğim. Sadece kelime olarak değil, aynı zamanda o kalıp da benim aklıma gelecek. Yani onu da muhtemelen bir yerde çıkartacağım. Çünkü ben onu kalıp olarak artık oturttum. Verwehrungslinie. Yani muhtemelen o bir aklımdan çıkmayacak. Yani bunu kalıp çalışmasının faydası ve aynı zamanda o öğrenmenin veriminin yüksekliği olarak düşünün. Yani siz bir şeyi ezberlerken o yüzden kelime çalışmayın, kalıp çalışın konusuna odaklanıyorum. Kelimeyi ezberlediğinizde belli bir süre belki aklınızda kalabilir ama bizim hedefimiz uzun süreçte o kalıpların ve kavramların aklınızda kalması ve çok uzun bir süre geçtikten sonra dahi onları çağırabiliyor durumda olmanız. Yani orada çağrışım çok önemli. Zaten çağırmakla çağrışım aynı kökenden geliyor. Dolayısıyla siz ne kadar çok çağrışımla o kavramı, o kalıbı öğrenirseniz onu çağırmak o kadar kolay olur. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi bazıları kelime çalışmaya çok meraklı, kelime çalışma konusunda çok mail ediyorlar. Buna saygı duyuyorum. Çok verimli olmamasına rağmen bazı kelime çalışmaları bazı yeni yöntemlerle daha verimli hale getirilebiliyor. Örnek, mesela yeni çıkan uygulamalar. Bazı uygulamalarda biliyorsunuz size yüklediğiniz uygulama kelime çalıştırıyor. Şimdi burada tabii çok önemli olan bir nokta var. Bir defterde işte solda Türkçe, sağda Almanca şeklinde bunu siz çalışmıyorsunuz. Karşınıza bir resim geliyor
O resimle birlikte siz, yani görsel bir şekilde siz uyarılıyorsunuz. Dolayısıyla uygulamalar üzerinden yapılan kelime çalışmaları sizin kelime defterlerinizde yaptığınız kelime çalışmalarından tabii ki kat kat daha verimli oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayalım. Özellikle somut nesneler için uygulamaları, resimli uygulamaları, sesli uygulamaları, bir de içinde telaffuz da varsa bunları kullanabiliriz. Bunları tavsiye ediyorum. Ben de çok uzun süre kullandım. Yalnız iş soyut kavramlara geldiğinde tabii birazcık daha kalıp çalışmasına doğru kaymanız lazım. Çünkü soyut çalışmada, soyut kavramları öğrenmekte uygulamalar her zaman verimli olmayabilir. Yani çok iyi uygulamalar var bu konuda ama mesela bir gerginlik içeren, bir korku içeren resmi farklı farklı kavramlar için kullanabiliyorlar. Dolayısıyla siz o kavramlar arasındaki ayrımları yapmakta zorlanabilirsiniz. Dolayısıyla soyut kavramlarda yine kalıp çalışmasına yönelmenizi ben tavsiye ederim. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bu birçoğunuzu ilgilendirir bence. İlginç geleceğini de düşünüyorum. Ben bunu zaman zaman kullanıyorum. Bu Almanca öğreniminde kaldıraç etkisi. Kaldıraç etkisi ne demek? Kaldıraç etkisi şu. Siz eğer herhangi bir temele sahipseniz ve o temel yeni öğrendiğiniz bir şeyle bağlantılıysa o temelle ilgili olarak tekrardan bir şeye bakıp o bağlantıları kullanıp yeni öğrendiğiniz şeyin daha verimli öğrenilmesini sağlıyorsunuz. Biraz karmaşık oldu, farkındayım. Bunu biraz daha somut hale getiriyorum. Birçoğunuz İngilizceyi biliyorsunuz. İngilizceye hakim olanlarınız var. Hatta İngiliz seviyesi orta ve üst seviye olanlar da var. Ki burada orta seviye olması, orta seviyenin biraz altında olması çok da mühim değil. Burada benim vurgulamak istediğim nokta İngilizce üzerinden Almancanın kaldıraç etkisi. Diyeceksiniz ki İngilizce ile Almanca çok farklı. İkisi de Cermence veya dil biliminde geçtiği gibi Germence'den geliyor. Yani eski haliyle yaklaşık 1000 sene önce İngiltere'de Almanca'ya çok benzeyen bir dil kullanılıyordu. Sonrasında başkalaşma oldu ve bugünkü hallerine geldi diller. İkisinin de kökeni aynı. Yani İngilizce, Flemenkçe ve Almanca birbirlerine hem kelime hazinesi itibariyle hem yapı itibariyle çok benzerler. Şimdi buradaki benzerlik ve bizim faydalanacağımız benzerlik ne? Bir kere ona odaklanmamız lazım. Şimdi birçok kelimenin kökeni aynı olduğu için siz eğer ortak köken var ise o ortak köken yoluyla kelime çalışırken onun sayesinde siz Almanca kelimeyi daha rahat beyninize yerleştirebilirsiniz. Buradaki ortak nokta veya odaklanmamız gereken şey ne? Özellikle sessiz harfler ve o sessiz harflerin sesleri. Ya şimdi işte yüzümüzden başlayalım hafiften. Yani birçok ortak kelime bulabiliriz. Nedir mesela? Burun, nase. İngilizcesine nose. Yani anlatabiliyor muyum? Yani onun dışında lip, lippe. Kulak ne? Das Ohr. İngilizcesine ear. Devam edersiniz shoulder, omuz değil mi? Die Schulter mesela ne kadar benziyor. Kol, der Arm. İngilizcesi arm. Yani hand, die Hand. Şimdi bunlar rastlantısal benzerlikler değil. Kelimelerin toplumlar arasında birbirine geçişiyle alakası olan bir şey değil. Kökenleri aynı olduğu için bu kelimeler ortak ve bunlardan çok var. Bunlardan çok olduğu için eğer sizin bir İngilizce altyapınız varsa siz bu altyapıdan faydalanabilirsiniz ve burada şunu da yapabilirsiniz. Eskiden yapay zekadan faydalanma ihtimali bu konularda yoktu. Şimdi onu da yapabilirsiniz. Mesela kelime dağarcığınızı belli bir konuda geliştirmek istiyorsunuz Almanca. O konudaki kelimeleri bir şekilde çıkarttırın. Sizin seviyeniz neyse A2 olabilir, B1 olabilir, B2 olabilir. O seviyeye yönelik olarak o kelime hazinesinin hangileri aynı İngilizce kökene sahip veya İngilizce'ye çok benzeşiyor. Bunları çıkartırsanız bir yerden sonra göreceksiniz ki özellikle çok üst seviye Almanca kelimelerin de bir şekilde benzerleri İngilizce'de olabiliyor. Dolayısıyla bunları öğrenmek o fonetik benzerlik üzerinden çok kolaylaşıyor. Bu kaldıraç etkisi, özellikle bunu denemenizi tavsiye ediyorum. İngilizce bir hakimiyetiniz varsa
birçok kelimenin, hatta onlarca, yüzlerce kelimenin diyebilirim, öğrenmesi ve beyninize yerleşmesi çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi içeriği tamamlamış oldum. Sonunda bir teşekkürle bitirmek istiyorum tabii ki. Bir önceki videonun öyle bir yankısı oldu ki, o kadar çok ilgi gördü ki, gerçekten hepinize, bütün yorumları yazanlara, yorumların içerisine cevaplar yazanlara ve beğeni koyanların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu video da aynı şekilde yankı bulur. Umarım bunu da yüzlerce kez, binlerce kez beğenip paylaşırsınız. En çok sevindiğim noktalardan bir tanesi de kendi içerisinde kapalı devre bir cemiyetin kurulmuş olması. İki şeye çok sevindim. Bir tanesi, benim önerdiğim ve tavsiye ettiğim yöntemleri uygulayan insanların da aynı şekilde yorumlar yazıp beni tasdiklemeleri. Buna çok sevindim. İkinci çok sevindiğim şey de, kapalı devre cemiyet içerisinde yapılan veya verilen, sorulan sorulara karşılık verilmesi ve insanların birbirlerini desteklemesi, bu cemiyetin ortaya çıkmış olması bu kanal vasıtasıyla beni çok sevindirdi. Umarım bu videoda dediğim gibi sizin için çok faydalı olur. İnşallah sizler sayesinde daha büyük kitlelere de yayılır. Birinci video beni çok şaşırtan bir şekilde, ama çok memnun eden bir şekilde 50 binin üzerinde seyredildi. Yani 50 bin kişilik bir stadı doldurduk. Bakalım ikinci video nasıl bir stadı dolduracak? İnşallah aynı seviyede veya daha büyük bir stadı doldurur. Sonlara yaklaşırken şu an muhtemelen sizin için uygun olan başka bir video ekranda size öneriliyor. O videoyu da izlemeyi ve bilgilenmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.